Kanalımdan ve mutfağımdan herkese selamlar. Bugün sizlerle birlikte balon gibi bazlamalar yapacağız inşallah. Gördüğünüz gibi puf puf içerisi kabarıyor. Harika, nefis bir bazlama oluyor. Hemen tarife geçelim isterseniz. Tarifim için bir paket instant mayayı karıştırma kabımın içerisine alıyorum. Üzerine bir tatlı kaşığı toz şekeri ekliyorum. 2 su bardağı ılık su koyacağız. Bir su bardağı da ılık sütü kabımızın içerisine alalım. Yarım çay bardağından biraz daha az sıvı yağ ekledim ve malzemelerimi karıştırıyorum. Azar azar un ekleyerek bazlama hamurumuzu yoğurmaya başlayacağız. Unu her zaman kontrollü eklemenizi tavsiye ediyorum. Markadan markaya kullanacağınız miktar değişkenlik gösterecektir. Toplamda 5-6 su bardağı un gitti diyebilirim. Yine de kontrollü olmanızı tavsiye ediyorum. Başlangıçta kolaylık olması açısından bir spatula yardımıyla karıştıra karıştıra hamurumu yoğuruyorum. Son olarak tuzunu da ekleyeceğiz. Hamurun mayalanmasını engellememesi için ben her zaman tuzu sona yakın ekliyorum. Şu an şekerle birlikte maya aktifleşmeye başladı. Tuz mayanın aktifleşmesini engelleyeceği için ben bu tarz mayalı işlerde en son unu eklerken tuzunu da ekliyorum. Bir tatlı kaşığı da tuz ekledim. Tuzumu da ekledikten sonra hamuru artık toparlayabiliriz. Bütün malzemelerimiz bu kadardı. Spatulayı artık işin içerisinden çıkaracağım. Elimle yoğurma işlemine devam edeceğim. Yumuşacık bir hamur yoğuracağız. O yüzden unu kontrollü eklemenizi tavsiye ediyorum. Neredeyse ele yapışan, yumuşak, elastik bir hamur yoğuracağız. Kısa sürede hamur zaten toparlanıyor. Sizi hiçbir şekilde yormayan güzel bir hamur oluyor. Hemen hamurumu toparladım. Gördüğünüz gibi neredeyse ele yapışan bir hamur elde ettik. Hamurunuz bu kıvama geldikten sonra artık un eklemesi yapmayın. Yaklaşık bir 5 dakika kadar da bu şekilde yoğurma işlemine devam edin. Gördüğünüz gibi oldukça akışkan bir hamur neredeyse. Elimden akıp gidiyor. Hamuru toparladım. Üzerine bir streç film kapatacağım. Dilerseniz temiz bir poşette de kapatabilirsiniz. Toplamda 1 saat boyunca hamurumuzu dinlendirelim. Ilık bir ortamda da dinlendirin. 1 saatin sonunda çok güzel bir şekilde 2 katına çıkmış olması gerekecek. Gördüğünüz gibi 1 saat sonunda hamurum oldukça yükseldi. 2 kattan daha da fazla oldu diyebilirim. Hamuru streçten hafifçe unlayarak çıkarttım, ayırdım. Ve elimi yine çok az unlayarak elime yapışmaması için azıcık unladım. Hamuru toparlıyorum. Mayalanma sırasında içerisinde olan gazların çıkması için 1-2 dakika şöyle hamuru toparladım. Ve tezgahımı da hafifçe unladıktan sonra artık hamuru tezgaha alıyorum. Şöyle bir şeklini toparlayacağım. Uzun bir silindir haline getireceğim. Ve daha sonra bezelere ayıracağım. Dilediğiniz büyüklükte ayarlayabilirsiniz. Ben toplamda 11 beze elde ettim. Bazlama haline getirdiğimde de yaklaşık olarak 20 santim çapında bir bazlama elde etmiştim. Şimdi bezelerimi eşit bir şekilde ayarlamaya çalışıyorum. Dediğim gibi toplamda 11 beze elde ettim. Arzu ettiğiniz büyüklükte ayarlayabilirsiniz. Tezgahınızı unlayıp bezeleri unladığınız tezgahın üzerine alın. Gördüğünüz gibi 11 beze elde ettim. Üzerine temiz bir örtü örtüp 5-10 dakika boyunca dinlenmeye bırakmıştım. 5-10 dakika dinlenen bezelerimi artık unladığım tezgah üzerinde açabilirim. Mutlaka unlayın. Tezgaha veya oklavanıza yapışmasın. Bu arada bir püf noktası vermek istiyorum. Tek yönlü olarak açmanızı tavsiye ediyorum. Yani önünü arkasını çevirip o şekilde açmayın. Bu yüzünü açıyorsanız hep bu yüzünden devam edin.
daha pofidik bazlamalar elde edersiniz. Bu bir püf noktasıydı. Gördüğünüz gibi ben de tek yüzünden açma işlemine devam ediyorum. Çevire çevire bütün her yerinin eşit bir şekilde açılmasını sağlıyorum. Çok büyük bir açılma işlemi gerçekleşmeyecek. O yüzden hemen hemen herkes kolaylıkla yapabilir diye düşünüyorum. Dilerseniz merdane yardımıyla da açabilirsiniz. Çok ince açmayacağız. Yoksa bazlamalarımız kabarmaz. Bu şekilde yaklaşık olarak 20 santim çapında açtım. Onu bir kenara aldım ve ikinci bezemi de açmaya başladım. Tezgahımı bolca unladım ve oklava yardımıyla yüzünü değil yön olarak çevirerek bazlamamı açmaya devam ediyorum. ...11 tane bezeyi aynı şekilde açacağım. Sizler bu aşamalarda sıkılmayın diye hızlandırarak devam edeceğim. Bu arada kanalıma abone değilseniz abone olup yorum ve beğeniyle de destek olmayı unutmayınız lütfen. Bildirim zilini açtığınızda da ilk sizlere bildirim gelecektir. Sizler videolarımı ilk izleyenlerden olacaksınızdır. Lütfen bunları unutmayınız. Bazlamalarımı açtım. Hemen ısınmış tavanın içerisine aldım. Orta ateşte pişirme işlemini gerçekleştireceğiz. Gördüğünüz gibi üzerinde baloncuklar oluşmaya başladı. Hemen bu aşamada diğer yüzünü çevirelim ki kurumasın. Kurursa kabarma işlemi gerçekleşmez. Şimdi kabarmaya başlayacak yavaş yavaş, görüyorsunuz siz de. Çok harlı bir ateşte pişirmeyin. Yoksa kurutursunuz. Şimdi diğer yüzünü çevireceğim ve bakın ne güzel kabarıyor bazlamalarım. Balon gibi harika kabarıyor. Çok ince açarsanız bu kabarma işlemi gerçekleşmeyecektir. Orta kalınlıkta bir hamur açmanızı tavsiye ediyorum. Her yerinin eşit pişmesi için de ara ara bu şekilde çevirin lütfen. Gerçekten de enfes bazlamalar oluyor. Mutlaka deneyin derim. Bu bazlamam pişti. Hemen ikincisine geçtim. Göz göz olmaya başladı. Hemen diğer yüzünü çeviriyorum. Ara ara çevirerek her yerinin eşit bir şekilde pişirmesini sağlayın. Bu yüzü pişti. Şimdi tekrar ters çevirdim. Ve kabarmalar başladı. Görüyorsunuz sizler de. Yön olarak çevirip her tarafının aynı kızarıklıkta olmasını istiyorum. Bakın sizlere daha da yakından göstereyim. Harika bir şekilde kabarıyorlar. Orta kalınlıkta açarsanız aynen bu şekilde kabarır. İnce yaparsanız asla kabarmaz. O yüzden açarken çok ince yapmamanızı tavsiye ediyorum. Yönünü de çevirerek her yerin eşit bir şekilde kızarmasını sağladık. Yönünü değiştirirken patlatmamaya dikkat edin. Yoksa söner. Bu şekilde pofidik olmaz. Balon gibi kabaran bazlamalarımın artık hepsini pişirdim. Sizlere hemen yumuşaklığını da göstermek istiyorum. Orta kalınlıkta açtığımız için bu şekilde yumuşacık bir bazlama elde ettik. Gerçekten de tadına doyum olmaz, güzel oluyor. Bu tarifle mutlaka deneyin derim. İç dokusunu da sizlere göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi içi de kolaylıkla ayrılıyor. Püf noktalarına dikkat ederseniz balon gibi bazlamalar elde edebilirsiniz. Tarifim bu kadardı. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı, yorum ve beğeniyle de destek olmayı unutmayınız. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.